Merhaba, ben Doktor Erhan Özer, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de dalak büyümeleri nerelerde olur, dalak ne zaman alınır ve dalak sonrası aşılama konusundaki farkındalığımız konusunda görüşlerimi belirtmek istiyorum. Konuşmaya başlamadan önce Hipokrat TV'ye üye olmanızı ve hatırlatma butonunuza basmanızı rica ediyorum. Önce dalağın nerede olduğunu söyleyelim. Dalak sol hipokondriyom dediğimiz karnın sol üst tarafında, soldaki kaburgaların altında gizlenmiş bir organdır. Komşuluğunda mide, pankreasın kuyruk kısmı, sol böbrek, bağırsağın sol köşesi ve sol diyafragmanın alt kısmı vardır. Burada bir muhafaza halindedir. Dalak bir elimizin yumruğu kadardır. Büyüklüğü 12 santim, genişliği 8 santim kadardır. Normalde elle muayeneyle dalak elimize gelmez. Normal bir dalak elimize gelmez ama dalak büyüdüğü zaman bu kaburgaların bundaki boşluğu doldurup aşağı sarktığı zaman muayene esnasında elimize rahatlıkla gelebilir veya sol alt kaburgalarımızda ki kaburgalar arasında yaptığımız perküsyon muayenesi esnasında eğer dalak büyümüşse bu kısımda timpanik boş ses yerine bir mat bir ses meydana gelir. Bu durumda dalağın büyüdüğünü anlayabiliriz. Burada bu alana biz trabe alanı diyoruz. Trabe alanı açık dediğimiz zaman dalak büyümemiştir. Kapalı dediğimizde dalak büyük anlamına gelmektedir. Dalağın ayrıca muayenesi dışında da kesin olarak büyüklüğünü ultrasonografi yaparak koyabiliriz. Ultrasonografide dalak büyüklüğü normalde 12 santime kadardır. 13 santim sınırdır. 13 santimin üzeri 14 santim ve artık hafif splenomegali terimini kullanmaktayız. Ama bu da çok doğru sonuçlar vermeyebilir. En uygunu dalağın indeksini ölçmektir. Yani uzunluğu, genişliği ve kalınlığını çarparak bulduğumuz bir hacimdir bu. 480 cm3'ün üzerinde ise dalak büyüklüğünden bahsedebiliriz. Dalağın görevi nedir? Dalak hayati bir organ mıdır? Dalak olmazsa olur mu? Evet, dalak olmazsa olur bir organdır. Yani karaciğer olmazsa olmaz, kalp olmazsa olmaz, akciğer olmazsa olmaz ama dalak olmazsa olabilir. Yani gerektiği durumlarda dalak alınabilir. Dalağın alındığı durumları da duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Dalağın iki tane görevi vardır. Dalağın bir kırmızı pulpası, bir de beyaz pulpası vardır. Kırmızı pulpasında yaşlanmış eritrositler burada saklanır, depolanır ve bunlardan çıkan demir tekrar kana verilir ve ayrıca vücuttaki gelen bakteriler de burada bir süzgeçten geçirilmiş olur. Dalağın 3'te kısmı kırmızı pulpadır. 1/4 kısmı ise beyaz pulpadır. Beyaz pulpada da vücudumuza gelen antijenlere karşı antikor oluşumu yani bağışıklığımızı sağlayan B lenfositleri, T lenfositlerinden ortaya çıkan immünoglobülinler, kompleman denilen hücreler beyaz pulpadan bulunmaktadır. Demek ki burada eğer bir eksiklik olursa vücudun bağışıklığı da bozulmaktadır. Dalağın büyümesi durumlarında öncelikle dalağın büyümesini nasıl anlıyoruz? Bir klinisyen dalağı öncelikle eliyle muayene ettiği zaman dalak büyüklüğünü anlayabilir. Şüphede kaldığı zaman ultrason yardımı isteyebilir. Dalağı büyüten hastalıkların en çok klinikte gördüğümüz durumlar kronik karaciğer hastalıklarıdır. Yani karaciğer sirozudur. İkinci sırada daha çok kan hastalıkları, malinitelerdir. Üçüncü sırada infeksiyonlardır. Dördüncü sırada da dalağın kendi absesi, kisti, dalakta yer tutan hamartom gibi, dalak kanserleri gibi durumlardır. Dalağı büyüdüğü zaman dalağı almak her zaman gerekmez ve genellikle de almamak gerekir. Çünkü vücudun önemli bir organı bağışıklık sistemini ayarlıyor. Vücudumuzu enfeksiyonlardan koruyor demiştik. Ama dalak büyüdüğü zaman alınmasında fayda olan çok basit birkaç hastalık vardır. Bir tanesi konjenital siferostozdur. Bu durumda çocuklarda oluyor. Dalağı mutlaka almak gerekir. Ayrıca dalağın kendi kanserleri, non-Hodgkin lenfoma, anjiyosarkom ve hamartom gibi durumlarda da dalağı almak gerekebilir. Bunun dışında dalağın alınması gereken durumlarda tedavilere rağmen başarılı olunamıyor ve vücuttaki kan hücreleri yok oluyorsa, lökositler, kırmızı hücreler, trombositler geriliyor, dalak çok büyüyor, dolgunluk hissi yapıyorsa dalağı almakta fayda vardır. Öncelikle şunu söyleyeyim, kronik karaciğer hastalıklarında dalak alma durumu diye bir şey yok. Kan hastalıklarında dalak alınıyor genelde. Bunların başında konjenital siferostoz vardı. Erişkinlerde ise İTP dediğimiz idiopatik trombositik purpura, talasemi majörler, hemolitik anemi, orak hücreli anemi durumları, kronik miyeloid hastalıklar, KML'de olduğu gibi bu durumlarda dalak alınabilir. Ayrıca dalağın kendi hastalıkları, Hodgkin kanserleri, Hodgkin dışı lenfoma, anjiyosarkom ve hamartom durumlarında
da gene dalak alınabilir. Ayrıca dalağın kendisini tutan apseler, kistler, hidatik kist durumlarında da dalak alınabilir. Ayrıca dalağı büyüten sebepler arasında enfeksiyonlar da vardı. Örneğin subakut bakteri, endokardit, sıtma ve bazı viral enfeksiyonlar dalağı büyütebilir. Bu konuyu anlatırken çok pratik bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle aile hekimleri ve aile polikliniklerinde bu dalak büyüklüğünü sık görüyoruz. Dalak büyüklüğünü gördüğümüzde elimize bir muayene esasında dalak kod altında 1 santim elimize geliyor veya ultrasonda büyük olduğunu saptadığımız anda basit bir hemogram sayımı isteyebiliriz. Hemogramda eğer trombosit düşükse, trombosit kan pulcuklarıdır, 150 bin ile 450 bin arasında değişmektedir. Trombositlerine baktık, hastanın 80 bin, 100 bin civarında. Beraberinde de bir diğer lökosit düşüklüğü var, yani bisitopenisi var. Dalak büyüklüğü bisitopeni %100 olmamakla birlikte genellikle kronik karaciğer hastalığında gördüğümüz bu durumdur. Bu durumda hastayı hepatolojiye göndermek gerekir. Eğer buna bir pansitopeni eşlik etmişse bu durumda da hematolojiye sevk etmekte fayda var. Hepatolojiye gönderdiğimiz hastada gastroenterolog bir gastroskopi yaptığında eğer özofagus varisini saptarsa bu dalak büyüklüğü kronik karaciğer hastalığına bağlıdır. Hematolojiye gönderdiğimiz hastaya da bir periferik formül bakıldığında veya kemik iliği biyopsi yapıldığında, malin hücreler görüldüğünde bu da bir kan hastalığına bağlı durumdur. Dalak alınması zaruri olduğu durumlarda esas konumuz bu. Aşılama bilincinin, aşılama farkındalığının olması gerekir. Hastaların arkasından eğitilmesi gerekir. Dalak eğer elektif durumlarda, yani önceden alınacağı biliniyorsa 15 gün öncesinden mutlaka hastalara streptokok aşısı, meningokok aşısı ve hemofilus influenza tip B aşısını yapmak gerekir. Eğer dalak acil bir durumda alınıyorsa, yani kişi trafik kazası geçirmişse, penetran bir yaralanması varsa, karın içi boşluğuna aşırı kanama olmuşsa, şoktaysa ve hastanın hayat tehlikesi varsa bu durumlarda dalak alınmaktadır. Dalak alındıktan sonra 15 gün sonra gene streptokok aşısını, meningokok aşısını ve hemofilus influenza aşısını yapmak gerekir. Çünkü bunlar kapsüllü bakterilerdir. Dalak alınmadığı zaman kapsüllü bakterilerin vücutta enfeksiyon yapma riski çok fazladır. Bu oran %0.1 ile 9 arasındadır. Eğer bu enfeksiyonlar meydana gelirse %50'ye yakın mortalite, ölüm riski vardır. Özellikle streptokok pnömoni çok fazla gözükmektedir. Yani dalak alındığı zaman hastada arkasından bir zatürre, menenjit veya hemofilus influenza septisemisi meydana gelebilir. Dalağa alınan kişilere bir dalağın için alındığı konusunda bir kimlik kartı vermek gerekir. Aşıların yapılmadığını anlatmak gerekir ki bu aşılar 5 yılda bir rapel şeklinde yapılmalıdır. Bu kişilere de özellikle postspirektomi enfeksiyonu açısından eğitim vermek gerekir. Yani en ufak bir ateşinde, en ufak bir gribal enfeksiyonunda doktora gitmesi gerektiğini anlatmak gerekir. Çünkü bu postspirektomi enfeksiyonları, yani zatürre, menenjit ve influenza enfeksiyonları ölümcül olabilir. Benim bugün anlatacağım konu bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.